Saygıdeğer izleyicilerimiz, 2 yıl önce başlayan koronavirüsle ilgili maalesef tablo yeniden başa dönüyor gibi. Çünkü Avrupa'nın pek çok noktasında, dünyanın pek çok noktasında vaka sayılarının hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra sıvılarla ilgili de son dakika açıklamaları üst üste gelmeye devam ediyor. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den yine bir açıklama var. Çift yapmış oldukları açıklamalarda yeni bir aşı üzerinde %96,5 oranında etkili olan neticeye ulaştıklarını, yani önümüzdeki aylarda insanoğlunun yeni mutasyona uğramış olan bu koronavirüsle ilgili olarak yeni bir aşıyla tanışacağının ilk haberini vermiş oldular. Bunun anlamı şu: önümüzdeki dönemde yeni bir aşımız olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bunun yanı sıra tüm dünyada şu anda 3. dozla ilgili olarak da çok ciddi tartışmalar söz konusu. Dünyanın pek çok ülkesinde 3. doz aşılar vurulmaya başlandı. Ama bunun yanı sıra pek çok başkentte, kalabalık şehirlerde bu koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerde protesto ediliyor. İnsanlar sokaklara dökülüyor. Değerli izleyicilerimiz, tabii işin bir de ekonomik boyutu var. Maalesef İnsanlar çaresiz bir şekilde yine alınan tedbirlere uymak zorunda, yoksa hayatları kısıtlanıyor. Dünyanın pek çok noktasında yapılan açıklamalarda koronavirüsle ilgili yapılan bu bulunan sıvıların zorunlu olmadığı yönünde açıklamalar geldi. Ama görüyoruz ki bu sıvıları vurdurmayanlar artık neredeyse evinden çıkamayacak noktada. Bu insanların hayatları kısıtlanmaya devam ediyor. Yani işin özü şu: herkes bu sıvıları bir şekilde seve seve olmak zorunda değerli izleyicilerimiz. Çünkü evinden çıkamayıp, hizmet alamayıp, oraya gidemeyip, buraya gidemedikten sonra da maalesef tablo daha da ağırlaşıyor. İnsanlar uçaklara binemiyorlar. Bir noktadan bir noktaya seyahat edemiyorlar. Yani zorunlu değil diyorlar ama bu sıvıyı vurdurmayanları elinden gelen her türlü yöntemi, her türlü kısıtlamayı da yapıyorlar. Saygıdeğer izleyicilerim, bildiğiniz üzere Avrupa'nın pek çok noktasında daha önce testler ücretsizdi ama gelinen noktada görüyoruz ki testler de artık paralı hale getirilmiş vaziyette. Yani bir yere gidecekse bir vatandaş ikide bir kalkıp 20-30 euro ya da neyse işte kaç paraysa bunun ücretini ödeyeceğime lanet olsun deyip bir şekilde bu sıvıları vurduruyor saygıdeğer izleyicilerim. Bakın, ben burada ne aşı karşıtlığı yapıyorum ne de aşıyı savunuyorum. Sağlıkla ilgili bir konu olduğu için herkesin kendi karar vermesi gereken bir konu. Benim burada söylediğim alınan tedbirlerle ilgili özellikle siyasetçilerin ikiyüzlülüğü. İnsanlara çıkıp diyorsunuz ki zorunlu değil ama İşin üzerinden bir yıl geçtikten sonra gerçek yüzünü gördük bu siyasetçilerin. İnsanları bir şekilde bu aşıyı vurdurmaya mecbur bırakıyorlar. Evet, yoksa benim söyleyeceğim bu sıvılarla, aşılarla ilgili olarak doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu uygulamanızı tavsiye ederim. Yani benim bir gazeteci olarak söyleyebileceğim bundan ibaret değerli izleyicilerim. Sağlıkla ilgili bir konu. Herkesin karar vermesi, kendiyle ilgili bir konu olduğu için herkesin kendisinin karar vermesi gerekiyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerim, ben size şunu açık bir şekilde ifade edebilirim. Daha uzun yıllar bu salgın bitmeyecek. Çünkü görüyoruz ki bakın, bilim insanları her geçen gün yeni bir sıvıyla, yeni bir aşıyla, yeni bir testle bizim karşımıza çıkıyor. Zaten Profesör Doktor Uğur Şahin de bir açıklama yaptı. Biz bu salgından ne zaman kurtulacağız bunu bilemiyoruz dedi. Daha önümüzde uzun bir zaman var dedi. Hatta ve hatta insanoğlunun bu ilk sınavı olmayacak, başka salgınlar da olabilir açıklamasını yaptı. Saygıdeğer izleyicilerim, maalesef insanoğlu binmiş bir alamete gidiyor, kıyamete misali, bilinmeyenler içerisinde. Yine koronavirüsle ilgili olarak şu anda Avrupa'da resmi olarak Belçika Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamada 4. dalganın resmi olarak başladığını ifade etti. Yani Avrupa'da artık 4. dalga başlamış durumda. Zaten bunu biz aylar öncesinden söylüyorduk. Çünkü sürekli olarak vaka sayıları artmaya başladı. Özellikle izin sezonundan sonra
memleketlerine, ülkelerine giden pek çok yabancı işçi ya da çalışanlar Avrupa'ya döndü ve bu insanların dönmesiyle beraber gördük ki vaka sayıları daha da arttı. Bunu söylerken yine politikaya şöyle bir noktaya getirdi insanları. Bu aşıyı olmayanları günah keçisi ilan etmeye başladılar. Maalesef devlet başkanları da bunu açık açık çıkıp ifade ediyorlar. İsviçre'de bu söylendi, Almanya'da söylendi, Hollanda'da da söylendi. Aşı olmayanların insanları büyük bir tehlike altına attığını söyledi. Yine Avrupa'da pek çok iş yerinde aşı vurdurmayanlar işten atılıyorlar. Bu insanların bir şekilde hayatları kısıtlanıyor. Yani günah keçisi ilan edilmeye devam ediyorlar. Ben insan haklarına aykırı bir davranış olarak görüyorum. Çalışma hayatında yani insanlar bir şekilde çalışmak zorunda, ekmek parasını kazanmak zorunda. İnsanların bu zaafını kullanarak insanları mecbur bırakmak bana göre doğru bir yaklaşım değil. Mutlak surette bu düşüncenin değişmesi gerekiyor. Ama görüyoruz ki insanlar mahkemeye gittiğinde dahi mahkemeler evet siz insanların sağlıklarını tehlikeye atıyorsunuz. Bu nedenle bu aşıları vurmak zorundasınız deniliyor saygıdeğer izleyicilerim. Tabii Avrupa'nın içinde bulunduğu bir diğer önemli konu da ekonomik açıdan şu anda Avrupa'da büyük bir zam furyası var arkadaşlar. Bizler bunu söylerken yine birileri yapmış oldukları yorumlarda her şey yerinde sayıyor diyordu bundan birkaç ay öncesine kadar. Ama özellikle gıda ürünlerinde Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre, Norveç, Belçika, Avusturya gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde görüyoruz ki çarşıda, pazarda, marketlerde bir yıl önceye göre fiyatlar en az %20 oranında artmış durumda. Sadece gıda ürünleri değil, akaryakıtta da ciddi bir zam patlaması söz konusu. Tabii bu şekilde devam ederken insanların çalışma ücretlerine, saat ücretlerine, maaşlarına ya da almış oldukları sosyal yardımlara tek bir kuruş dahi zam yok arkadaşlar. Saygıdeğer izleyicilerim, bakın Avrupa artık eski Avrupa değil. Bunu net olarak söyleyebiliriz, gözlemleyebiliriz. Ancak Avrupa'nın sosyal devlet politikasının da bir an önce değiştirilmesi gerekiyor. Vatandaşlara ödenen sosyal yardımlar artık yetmiyor arkadaşlar. Bakın doğalgaza, elektriğe son bir yıl içerisinde ikisinin ortalaması en az %100 oranında zam yapıldı. Gıda ürünleri ne diyoruz? Son bir yıl içerisinde en az marketlerde, çarşılarda, pazarlarda %20 fiyatları arttı. Ama sosyal yardımlar hiçbir şekilde artmak bilmiyor. Şunu yine net olarak söyleyebilirim. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapılacak olan sosyal yardımlara hiçbir şekilde zam yapılmayacak. Çünkü koronavirüs döneminde gerileyen ekonomileri bir şekilde 2019 öncesine getirebilmek için bunu bahane edecekler ve koronavirüsle ilgili olarak hiçbir şekilde vatandaşa zam yapmayacaklar. Yine göreceksiniz vatandaşa özellikle de esnaflara ödenen bu koronavirüs tazminatlarını da geriye alacaklar. Nitekim pek çok kişiye Avrupa'nın değişik ülkelerinde esnaflara ödenenler mektup yazılarak ne zaman ödeyeceksiniz diye soruluyor. Evet, önümüzde daha zorlu en az 3 yıl var arkadaşlar. 3 yıldan önce ekonominin eski seviyesine ulaşması maalesef mümkün değil. Bunları üzülerek söylüyorum ama Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın bunu bilmesi, ona göre adım atması gerekiyor. Bakın değerli izleyicilerim, eskiden yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız belki de yılda 2 kez Türkiye'ye gidebiliyordu. Ama şu anda bunu söylememiz çok zor. Tabii ki ekonomik olarak özellikle serbest çalışanlar, iş yeri olan vatandaşlarımıza Allah daha çok versin. Onlar için bu söylediğim çoğu oranda geçerli değil ama sabit bir maaşla işçi olarak çalışan pek çok vatandaşımız için sıkıntı daha da büyük. Yandık, bittik demiyorum ama hiçbir şey artık eskisi kadar kolay olmayacak. Bakın Merkel 16 yıl boyunca Almanya'yı yönetti, şimdi gidiyor. Geriye doğru baktığım zaman Merkel'in çalışanlara ne kadar fayda sağladığını sorduğumda cevap maalesef hiç de iç açıcı değil. Bu da bize gösteriyor ki
önümüzdeki yıllarda Almanya'nın sosyal yardım politikası ya da vatandaşa yardım politikası değişmeyecek. Değerli izleyicilerim, bakın emeklilerden örnek vereyim size. Emeklilerin almış oldukları maaşlar önümüzdeki yıl itibariyle düşecek. Çünkü emeklilerin gelir vergisi arttırılacak. Emekliler zaten büyük bir geçim sıkıntısı içerisindeyken, almış oldukları bu sosyal yardımlarla ayakta dururken görüyoruz ki emeklilerin sırtına yeni bir vergi yükü daha ekleniyor. Değerli izleyicilerimiz, sosyal yardımlar olmasa emeklilerin geçinebilmesi, ay sonunu getirebilmesi gerçekten mümkün değil. Kiralara baktığımızda özellikle de büyük şehirlerde geçen yıla oranla kiraların en az %25 oranında arttığını görüyoruz. Büyük şehirler, sanayi kentleri ya da öğrenci kentlerinde ev bulabilmek neredeyse mucize oldu. Bu söylediğim Avrupa'nın hemen hemen tüm kentleri, tüm ülkeleri için geçerli. Avrupa'da büyük bir konut sıkıntısı var. Ev sıkıntısı var. Merkel'den yine örnek vermemiz gerekirse 16 yıl boyunca iktidarda kalan Merkel, Avrupa'nın en büyük ülkesi olan Almanya'nın konut sorununu çözemedi. Bakın, eskiden vatandaş bundan 2 yıl önce bir şekilde ev sahibi olabiliyordu ya da ev sahibi olmasa da aynı kirayı yıllarca ödeyebiliyordu. Şu anda Avrupa'da, Almanya özellikle konut fiyatlarının %50, %60 oranında arttığı bir ülke haline geldi. Talep çok ama ev yok. Bunun yanı sıra koronavirüs döneminde bir zam modası başladı. Her şeyin fiyatı neredeyse %50 oranında arttı. Evet, ev sahipleri kendilerine teklif sunan kiracılar ya da evini satmak istiyorsa evini satın almak isteyenlerin tekliflerini önüne koyuyor. En yüksek hangisi veriyorsa bir şekilde ona evini satıyor ya da kiraya veriyor. Yani ev sahipleri için şu anda bayram diyebiliriz ama bununla ilgili de mutlaka sosyal bir devlet olduğunu iddia eden Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Hollanda ya da diğer Avrupa ülkelerinde devletin buna el atması gerekiyor. Çalışanlar kaderiyle baş başa bırakılmış vaziyette. Evini boşaltmak zorunda olan ya da başka bir yere bir şekilde bir nedenle taşınmak zorunda olan, yeni bir ev tutmak zorunda olan insanların durumu maalesef hiç de iyi değil. Bu konuyla ilgili olarak çok sayıda Emekli TV'nin Facebook hesabına ya da bizim diğer sosyal medya hesaplarımıza sorular alıyoruz, yorumlar alıyoruz ya da videolarımızın altına çok sayıda vatandaşımız görüşlerini yazıyor. Bunların hepsini ben tek tek okuyorum. Maalesef tablo her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Hep şunu söylüyorum. Biz Türkiye ile falan Avrupa'yı kıyaslamıyoruz. Zaten kıyaslamak doğru olmaz. Türkiye'nin ekonomisi ortada, Avrupa'nın ekonomisi ortada. Bunları da özellikle Türkiye'de bizi izleyen vatandaşlarımıza söylüyorum. Artık bizim gurbetçilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız eskisi kadar rahat değil. Pek çok Türkiye'de yaşayan vatandaşımız Avrupa'da yaşayan ya da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı havadan para topluyor ya da havadan para kazanıyor olarak görüyor. Özellikle de bu sözüm onlara artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiç kimse havadan para toplamıyor. Gece gündüz çoluk çocuğuyla beraber alın teri dökerek karanlıkta gidip karanlıkta evine dönüyor pek çok insanımız. Yani para kazanmak öyle dışarıdan göründüğü gibi, Türkiye'den bakıldığı gibi değil. Evet, Euro şu anda 11 lirayı geçmiş vaziyette. Değerli mi? Evet, çok değerli Euro Türkiye'de ama Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız harcamalarını Avrupa'da yapıyor. Avrupa'da siz bir örnek verelim. Siz ekmeği Türkiye'de 2 liraya alırken Avrupa'daki vatandaşımız da 1 euroya alıyor. Bundan pay biçin. Bir paket sigara şu anda 13-14 euro en az değerli izleyicilerim Avrupa'da. Yani vatandaş euro kazanıyor ama euro da harcıyor. Zaten Türkiye ile Avrupa'yı kıyaslamak, tekrar ediyorum, doğru bir yaklaşım değil. Avrupa ülkelerinin pek çoğu dünyanın en büyük ekonomileri, en gelişmiş teknolojileri, refah düzeyi en yüksek ülkeler. Ama biz Türkiye'yi kalkıp bu ülkelerle karşılaştırırsak doğru bir yaklaşım olmayacağı düşüncesindeyim. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız bu konuyla ilgili ne düşünüyorlar?
Sizlerden ricam bu videomuzun altına lütfen görüşlerinizi belirtin. Bu konuyla ilgili de varsa sorularınız lütfen videomuzun altına yazmanızı sizlerden rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bizlerin daha fazla insana ulaşması için sizin videolarımızı beğenmenizi bekliyoruz. Eğer kanalımıza da hala abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı sizlerden rica ediyorum.